Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle kanalıma değer verip takip alan herkese çok teşekkür ediyorum. Her yeni bir videoda sizlerle birlikte yeni bir örnek çalışması yapmaya çalışıyorum. Bu akşam pratik bir işkembe örneği yapacağız arkadaşlar, ya da petek örgü de diyebilirsiniz. Yapımı kolay, farklı bir teknik olacak. Bunun için her kalınlıkta bir yünle çalışma yapabilirsiniz. Örneğimin ilmek sayısına gelecek olursak tek sıradan oluşan bir sayı atmamız yeterli olacaktır. Özellikle kendini atan bir model arkadaşlar. O yüzden sayınızı ona göre tercih edip oluşturun. Mutlaka bir haroşa örgü ya da lastik örgü yapılması gerekiyor. Onun üzerine ilk kurulumu yapacağız. Ben de bir diş haroşa boyumu arka tarafta ördüm. Örneğimi şu şekilde göstermek istiyorum. Tamamen haroşadan oluşan bir model ama ön yüzde görüntüsü işkembe örneği gibi farklı ve güzel duran bir örnek olacak. Çok pratik, çok da kolay bir model. Bu akşam bunun uygulamasını yapmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örgüden haroşamızı oluşturacağız. Birinci ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğe geldiğimde ilmeğimizin dibine batıyoruz. O yüzden bir diş haroşa ördük. Mutlaka bir hazırlık sırası yapıyoruz bu şekilde. Dibine batıp düz örgümüzü buradan alıyoruz ve bu şekilde sıra boyu ilerleyeceğiz. Bir tane normal ilmek, bir tanesi dibine battığımız bir düz ilmek. Bir tane normal düz. Bakın şöyle dibine batılan zaten ayrılıyor. Hemen dibine batıyoruz. Bir adet normal düz, bir kere de dibine batarak aldığımız düz ilmek. Normal düz ilmeğim ve dibine battığım düz ilmek. En sona geldiğimde yine başlangıçta olduğu gibi bitiriyoruz. Bir tane normal düz ilmeğimizde, daha sonra kenar ilmeğimi ters örüp ön yüzdeki kurulumu yapıyorum. Şimdi tersine döndüğümüzde asıl örneğe şekil verdiğimiz sırası burası arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Normal ördüğümüz düz ilmeğimiz var ilk başta. Kenar ilmeğinden sonra onu normal yine düz olarak bu şekilde örüyorum. Dibine batarak aldığım ilmeğe geldiğimizde o zaten sökülen bir ilmek oluyor. Bu sökülen ilmeği şu şekilde gösterebilirim. Bakın sizden tarafa doğru değil, dışa bakan tarafta bu ilmek. O da şöyle bir boşlukta kalıyor. Bunun altına giriyorum. Daha sonra ilmeğin içine giriyorum ve ikisini birlikte bu şekilde düz olarak örüyorum. Tek yapmanız gereken bu. Normal ilmeği normal örüyoruz. Dibine batarak aldığım ilmeğin ön tarafında şöyle bakın sökülen bir parçası var. Bu ilmeğin altından giriyorum şişimle. Bakın bu değil, dışa bakan kısımdaki, ön yüze bakan kısımdaki ve ilmeğin içine girip ikisini birden örüyoruz. Bir ilmeği düz, bir ilmeği sökülen parçanın şu şekilde sökülen parçamız var. Onun altından girip ikisini birden örüyoruz. Normali normal, dibine battığımızın sökülen parçasını bakın şuradan değil de yan taraftan bulun. Arka taraftaki sizi yanıltabilir. İlmeğin arkasındaki mutlaka ön tarafta yanda duran, şöyle boşta duran bir ilmek var. Onu alıp örüyoruz. Normali normal, diğerini şöyle alttan girerek ikisini birden örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı uygulamayı yapıp ikinci sıramızı bitiriyoruz. Üçüncü sıra örneğin tersine geliyorum. Yine ön yüze. Buradan baktığımızda bakın ilmeklerimizin önü biri tek biri çift gibi duruyor. Yani daha kabarık ve daha sade ilmeklerimiz var. Şimdi bu sade olan ilmeğe geldiğimizde şöyle baktığınızda bakın bir boşluğu oluyor. Onun dibine batıyoruz. Daha sonra kalın gibi duranı normal örüyoruz. Bakın bakıyoruz şöyle boşluk gözüküyor şu an. Bakın parmağımı çektim. Bunun dibine batıyoruz. Yani bir alt sırada normal ördüklerimizin şimdi dibine batıyoruz. Dibine battıklarımızı normal örüyoruz. Yani tam çaprazını yapıyoruz. Dibine battım, normal ördüm. Bakıyorum, bakın dibine batılan yeri gözüküyor. Dibine battım, normal ördüm. Yine dibine batıyorum, normal ördüm.
ve en son bu defa dibine batarak oluşturduğumuz ilmekle bitiriyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. 3. sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 4. sıra tersine döndüğümüzde yine aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimizden sonra dibine battığım ilmeğim zaten bakın şöyle boşlukta duruyor. Bol olarak bakın burada. Onun içinden girdim. İlmeğimi düz olarak ördüm. Normal ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Dibine battıklarımıza geldiğimizde bakın şöyle boşlukta duran bir ilmek oluyor. Bakın. Önden özellikle bakarak bulun o parçanızı. Dibin onun altına giriyorum ve ikisini birden örüyorum. Normali normal örüyorum. Diğer ilmeği şöyle ön taraftan buluyorum. Bu değil, ön taraftaki ve ikisini birlikte örüyorum. Normal ördüğüm ve önden sökülen ilmeğin altından şişimi geçiriyorum. Daha sonra ilmeğin içine girip ikisini birden örüyorum. Yine bakın şöyle ikisini birden. En sona geldim. Bakın şöyle tekrar göstereyim yavaşça. Ön tarafta bu ilmek yani terste değil de ön yüzde duruyor. Onu bulduktan sonra altından giriyorsunuz. Daha sonra ilmeğin de içinden geçiyorsunuz ve ikisini birlikte bu şekilde örüyoruz. Ön yüze söktüğümüz ilmeğin içine girmiş oluyoruz açıkçası. Ve böylelikle 4. sıramızı örneğimizin de son sırasını yapmış oluyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde örneğiniz bu şekilde gözükecek. Şimdi bu model arkadaşlar en az birkaç defa tekrarlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Hemen ben ördüm bu model olmuyor diye düşünmeyin. Şu an biz sizinle birlikte tek desen olarak bitirdik bunu. Bunu mutlaka en az 3 desen 4 desen yaptıktan sonra daha net olarak ortaya çıkıyor. Yeniden birinci sırayı tekrar edecek olursak bakın çiftli ve tekli ilmeklerimiz gözüküyor. Çiftli ilmeklerimizi normal düz olarak örüyoruz. Tek görünenlerin dibine batıyoruz. Şu şekilde. Normal dibine batma. Zaten gözüküyor. O tekli olan ilmeklerin altında bayağı büyük bir boşluk oluyor arkadaşlar. O boşluktan dibine batarak örneğin uygulamasını yapıyoruz. Yani her sırada sökülen bir ilmek ve haroşa örgü örülen bir ilmek, çabuk üremesini beklemeyin. Ama ilerledikten sonra ortaya gerçekten şahane bir model çıkıyor. Erkek kazaklarında, kendinize yapacağınız örgülerde her çeşit iple uygulayabilirsiniz. Daha kalın yünlerle tabii bu görüntü daha güzel duracaktır. Berelerde ya da atkılarda da uygulama olarak yapabilirsiniz. Örneğimiz aynı Selanik örgü gibi kendini çok fazla atan bir model. O yüzden çalışacaksanız mutlaka 10 ilmek olarak ayrı bir yerde uygulayın ipinizle. Daha sonra da bu şekilde ilmek sayınızı oluşturun. Umarım beğenmişsinizdir diyorum ve bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.